Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Söğüt ya da Latince adıyla Salix, söğütgiller yani Salicaceae familyasından kışın yapraklarını döken, genellikle sulak ve kireçli topraklarda yetişen bir ağaçtır. Anavatanı kuzey yarımküre olan söğüdün 400 kadar türü bulunur ve bunların 17 tanesi Türkiye'de doğal olarak yetişir. Ülkemiz topraklarına özgü endemik söğüt türleri Anadolu söğüdü yani Salix anatolica, Denizli söğüdü veya Erguvani söğüt yani Salix purpurea, Rize söğüdü yani Salix rizaensis ve Trabzon söğüdü yani Salix trabzonica'dır. Söğüt türlerinin bazıları ağaç, bazıları ise çalı formunda olabilir. Söğüdü genellikle kendine özgü yaprak formundan ve çiçeğinden tanıyabilirsiniz. Hepimizin dere ve ırmak kıyılarında görmeye alışık olduğu kendine özgü formuyla hemen tanıyabileceğimiz bir süs ağacı olan ağlayan söğüt, yani Salix X sepulchralis ile en son Yalova ziyaretimde kent merkezindeki Armutlu Deresi'nin kıyılarında karşılaşmıştım. Bu söğüt en uzun boylu söğüt türlerinden olan ve adını yapraklarının altındaki beyaz tüylerden alan ak söğüt yani Salix alba ile orman kıyılarında yetişen erken ilkbahardaki sürgünlerini keçilerin yediği ve dallarından sepetler örülen keçi söğüdünün yani Salix caprea'nın bir melezidir. Ağlayan söğüde benzeyen dalları sarkık bir başka tür ise ona göre çok daha uzun boylu olan salkım söğüt yani Salix babylonica'dır. Söğüdün tanımlanması nispeten daha zor olan türleri de vardır. Örneğin parlak koyu yeşil yapraklarıyla defne taklidi yapan defne yapraklı söğüt yani Salix pentandra ve çay yapraklarını andıran yaprakları bulunan çay yapraklı söğüt yani Salix plisifolia gibi. Hatta sürünücü çalı formunda cüce söğüt yani Salix herbacea bile var. Söğüdün taklit ettiği ağaçlar olduğu gibi onu taklit eden ağaçlar da vardır. Mesela söğüt yapraklı kavak yani Populus angustifolia, söğüt ailesinden olmayan ama onun gibi dere kenarlarını pek seven Amerika kökenli bir ağaçtır. Söğüt genellikle nemli toprakları sevse de orman kıyılarında, çorak arazilerde de yetişen türleri de bulunur. Tohumları çimlenme yeteneğini çabuk kaybettiği için çelik ve kök sürgünüyle çoğaltılır. Söğüdün en önemli özelliklerinden biri çok derin ve güçlü bir kök sistemine sahip olmasıdır. Ağacın gövdesinin 2 veya 3 katı uzunlukta gelişen bu kök sistemi nedeniyle söğüt gerek duyulduğunda toprak tutucu ve erozyonu önleyici ağaç olarak dikilir. Atık suların arıtılması, yangın ve sel felaketleri sonrası çorak kalan arazilerin ağaçlandırılması, rüzgar kırıcı set oluşturulması gibi nedenlerle de söğüt tercih edilebilir. Yanı sıra söğüt, yaban hayatı destekleyen, üzerinde 200'e yakın böcek türünü barındıran ve onlara yiyecek kaynağı olan bir bitkidir. Özellikle söğüdün çiçekleri erken ilkbaharda arılar için tıpkı akçaağaç gibi önemli bir polen kaynağıdır. Eskiden yoksul insanlar da kıtlık dönemlerinde ağacın çiçeklerini haşlayıp püre yaparak tüketirlermiş. Ağacın öz suyu aspirinin etken maddesi olan salisilik asitin doğal formu olan salisin içerir. 1828'de Fransız kimyager Henri Leroux, salisini söğüdün öz suyundan ayrıştırmayı başarmıştır. 1897'de ise Felix Hoffmann, sentetik olarak asetil salisilik asit üretmeyi başarmış ve mideyle daha dost olan bu versiyonu Bayer firması tarafından aspirin adıyla piyasaya sürülmüştür. Söğüdün öz suyu ve kabuğu aslında asırlardır ilaç olarak kullanılmaktadır. Hititler, Şişiyanma adını verdikleri söğüt ağacını ilaç olarak kullanmışlardır. Aynı şekilde Sümer ve Mısır medeniyetlerinde, Amerika Kısırderili kabile kültürlerinde de söğüt ağacının kabuğu ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç olarak kullanılmıştır. Söğüdün antik Yunanca'daki karşılığı mistika, gizemli anlamına da gelir. Bunun nedeni söğüdün kehanet ve mistisizm ile ilişkilendirilmiş olmasıdır. Söğüt, Yunan mitolojisinde güneş tanrısı Apollon'u simgeleyen ağaçlardan biriydi. Efsanelerde anlatıldığına göre Apollon, sığır sürüsünü çalan kardeşi Hermes'in ellerini ve ayaklarını söğüt dallarıyla bağlar. Fakat dallar çarçabuk çözülüp yere düşer düşmez birer ağaca dönüşürler. Apollon böylece küçük kardeşinin güç ve yeteneklerine saygı duymaya başlar. Diğer bir inanışa göre söğüt ağacı ay tanrıçası Selene'nin ve cadıların kutsal ağacıdır. Ay tanrıçasının geceleri bitkiler üzerine çiğ bıraktığına inanıldığından suya çok düşkün olan bu ağaç da onunla ilişkilendirilmiş, eski çağlarda cadı büyüsü zannedilen romatizma ağrıları bu ağacın özüyle iyileştirilmeye çalışılmıştır. İskit kahinleri de yere attıkları söğüt dallarında geleceği görmeye çalışırmış. Söğüt Hıdrellez geleneğinin de bir parçasıdır. Orta Asya ve Anadolu Türk kültüründe söğüt kutsal bir ağaçtır. Hatta Osmanlı Beyliği'nin ilk başkentinin adı da Söğüt'tür.
İngiliz folklorunda ise söğüt kötü huylu bir ağaçtır. Yanından gelip geçenleri korkutmak için zaman zaman köklerinin üzerinde yürüyerek zavallı yolcuları kovaladığına inanılırmış. Şimdi İngiliz yazar J.K. Rowling'in neden Harry Potter serisindeki büyücülük okulunun bahçesine kimsenin yanına yaklaşamadığı bir şamarcı söğüt yani Whomping Willow kondurduğu anlaşıldı. Uzak Doğu kültüründe de söğüt korkulan, öteki alemle temas halinde olduğuna inanılan bir ağaçtır. Çin'de Nisan ayının ilk haftasında kutlanan Qingming Festivali'nde insanlar evlerinin ve bahçelerinin kapılarına söğüt dalları asarlar. Bunu yeraltı hükümdarının bir günlüğüne serbest bıraktığı ve yeryüzüne dönmelerine izin verdiği ölülerin ruhlarının evlerine girmesini engellemek için yaparlar. Uzak Doğu'da ölülerle iletişim kurmak için kullanılan malzemelerden biri de söğüttür. Bunun başlıca nedeni söğüdün suyla yakın ilişkisi olabilir. Nitekim Uzak Doğu kültürüne göre sular, yani dereler, ırmaklar ve hatta deniz, kötü huylu varlıkların yaşadıkları yerlerdir. Aslında bu Japonların intikamcı hayalet öykülerine pek düşkün oldukları korku filmlerinden de anlaşılıyor ama özellikle söğüt ağacının bulunduğu yerlerin hortlaklı olduğuna inandıklarını bu konuyu araştırana kadar ben de bilmiyordum. Kim neye inanırsa inansın fark etmez. Bence söğütler dere ve ırmak kıyılarına en fazla yakışan ağaçlardır. Ormanlarda keşfedilmeyi bekleyen söğüt ağacında çok daha fazla ağaç ve canlı var. Umarım siz de gelecek nesillere bu güzel ağaçların ilginç öykülerini anlatmaya devam edersiniz. Hızla yok olan ormanların güzelliğini gençlerle ve çocuklarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Güneşli ve sıcak bir günde alışveriş merkezine kapanmak yerine hep birlikte doğaya çıkabilir, eski orman ağaçlarının yaydığı arındırıcı ve yenileyici enerjiden siz de faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek vermek isterseniz abone olmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.